Merhaba, bugün elimizdeki kaynaklara şöyle bir yakından bakacağız. Konumuz Osman Baydemir, hayatı, siyasi yolculuğu. Evet, Elimizde YouTube transkripti var, Wikipedia'dan özet bilgiler, çeşitli makaleler de cabası. Yani amacımız Baydemir'i biraz daha yakından tanımak. İnsan hakları savunucusu kimliği var, avukatlığı var, Kürt siyasetindeki yeri var. aynen öyle. Yani Diyarbakır Belediye Başkanlığından başlıyoruz. Sonra milletvekilliği, karşılaştığı hukuki zorluklar, davalar ve tabii bugünkü sürgün hayatına kadar uzanan bir süreç bu. Ve hep arka planda Kürt kimliğiyle, kültürüyle ilişkisi var. Evet, kaynaklar hem kişisel detaylar veriyor hem de siyasi kariyerinin önemli anlarını gösteriyor. O zaman hadi başlayalım bakalım. Başlayalım. Baydemir 1971 Diyarbakır doğumlu hukukçu, Dicle hukuk mezunu. İlginç bir bilgi var kaynaklarda 7 dil biliyormuş. Evet, o detay dikkat çekici. Kariyerine avukat olarak başlıyor, serbest çalışıyor başta ama çok geçmeden insan hakları alanına kayıyor ilgisi. 1995'te İnsan Hakları Derneği yani İHA'nın Diyarbakır Şubesi yönetimine giriyor. Sonra başkanlığa kadar yükseliyor. Hatta bilgisi de var, 1999'da Abdullah Öcalan'ı savunmak için gönüllü ilk avukatlardan biri olduğu söyleniyor. Bir de o İHA'ya katılma hikayesi var değil mi? Bir annenin yaşadıkları. Evet, o çok etkileyici. Kaynaklarda anlatıldığına göre derneğe kayıp oğlunu aramaya gelen bir anne, Baydemir'i kendi oğlu Eşref'e benzetip sarılıyor. Baydemir o an için dünyam sarsıldı diyor ve o gün İHA'ya üye oluyor. Yani kişisel bir dokunuşu var o kararın. Anladım. Siyasete girişi 2002, DEHAP'tan aday oluyor ama parti barajı geçemiyor o seçimde. Evet, ilk deneme başarısız oluyor. Bu dönem için Ahmedleşme diye bir kavram kullanılıyor kaynaklarda. Ne demek bu tam olarak? Şöyle açıklayabiliriz belki. Ahmedleşme, Diyarbakır'ın Kürt kimliğini yani Ahmed kimliğini kamusal alanda daha görünür hale getirme politikaları aslında. Mesela? İşte belediye hizmetlerinde Türkçe yanında Kürtçenin de kullanılması, çift dilli tabelalar, Kürtçe yer isimlerinin kullanılması, bir de kültürel çalışmalar var, Denkbej evinin kurulması gibi. Yani Kürt sözlü geleneğini yaşatma çabası. Sadece idari değil, kültürel bir vurgu var. Ama bu adımlar atılırken bir yandan da hukuki baskılar yoğunlaşıyor değil mi? Kaynaklar yüzlerce soruşturmadan bahsediyor. Kesinlikle. Hukuki süreçler yani davalar, soruşturmalar Baydemir'in hayatının bir gerçeği olmuş adeta. Özellikle siyasi konuşmaları, faaliyetleri nedeniyle örgüt propagandası suçlamaları çok sık gündeme gelmiş. Evet. Sonra hakaret davaları var. Mesela polis memurlarına yönelik sözleri nedeniyle aldığı bir ceza var ki bu ceza 2018'de milletvekilliğinin düşmesine neden oldu. Olaylı bir süreç. Hem de nasıl? Toplantı ve gösteri yasasına muhalefet gibi suçlamalar da var. Hatta 2021'deki HDP kapatma davasında siyasi yasak istenen isimlerden biriydi. AİM de daha yeni bir karar verdi. Meclisten geçici uzaklaştırılmasıyla ilgili Türkiye aleyhine bir ihlal kararı çıktı. Yani hukuki mücadele hiç bitmemiş. 2014'te bu sefer HDP'den Şanlıurfa vekili seçiliyor, parti sözcülüğü de yapıyor. Evet. Mecliste Kürdistan dediği için oturumdan çıkarılması da bayağı konuşulmuştu o zamanlar. 2017'deydi sanırım o olay. Kaynaklarda kendisini nasıl tanımladığına dair de notlar var. Etnik bir milliyetçi olmadığını, daha çok demokratik bir zeminde Kürt kimliğini savunduğunu söylüyor. Temel talepleri ne peki? Eşit yurttaşlık, ana dilde eğitim hakkı, yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılması gibi konular öne çıkıyor hep. Ama işte vekilliği düşünce 2018'de Türkiye'den ayrılıyor, Londra'ya yerleşiyor. O zamandan beri de sürgünde yaşıyor. Kişisel hayatına dair de ilginç notlar var. 2 anneli bir ailede büyümüş olması mesela. Biri öz annesi, diğeri babasının ilk eşi. Evet, o da ilginç bir detay. Babasından aldığı dersler, 2010'da geçirdiği bir kalp spazmı var. Hatta bir protestoda Toma'ya yumruk attığı bir an. Evet, o fotoğrafta çok konuşulmuştu. Ama belki de en çarpıcı olanı çocuklarına Kürtçe öğretme çabası ve yaşadığı zorluklar. Oğlu kreşe gidene kadar evde Kürtçe konuşuyorlarmış ama kreşten sonra çocuk Türkçe cevap vermeye başlayınca bunu bir trajedi olarak anlatıyor. Asimilasyon endişesi çok belirgin. Anlıyorum. Yani toparlamak gerekirse Osman Baydemir'in bu kaynaklardaki hikayesi insan hakları mücadelesiyle başlıyor, yerel yönetim deneyimiyle devam ediyor, siyasetle, temsiliyet arayışıyla sürüyor
Ama hep hukuki baskılarla, davalarla boğuşuyor ve sonunda sürgünle noktalanıyor gibi görünüyor şimdilik. Evet. Kaynaklar onun hem Kürt kimliğine, kültürüne olan bağlılığını hem de bu yolda ödediği bedelleri gösteriyor aslında. Bütün bu konuştuklarımızdan sonra belki sizin de aklınızda kalacak bir soru şu olabilir. Bir insan kendi dilini, kültürünü kamusal alanda yaşamak ve yaşatmak istediğinde devletin politikalarıyla, toplumun dinamikleriyle nasıl bir mücadeleye giriyor ve bunun kişisel sonuçları, bedelleri ne